25 Temmuz'da Ondo'nun %10'u yani 100 milyon token sonsuza kadar yok olabilir. Bu bir söylenti değil. Şu anda oylama yapılıyor. Üstelik bu hafta ard arda gelen ortaklık haberleriyle Ondo son bir haftada %20'den fazla yükseldi. Bugün hem bu gündemi hem de projenin hikayesini konuşacağız. Bu tarz incelemeleri kaçırmak istemiyorsan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Burası CryptoCheck kanalı. Hazırsan çayını kahveni al, başlayalım. Önce biraz geçmişe gidelim. Ondo Finance 2021 yılında Nathan Almond tarafından kuruldu. Nathan, Brown Üniversitesi mezunu ve Goldman Sachs'ın dijital varlıkları ekibinde çalışmış biri. Yani doğrudan Wall Street'in içinden gelmiş birisi. Bu da Ondo'nun neden bu kadar kurumsal bir yaklaşımı olduğunu açıklıyor. Nathan Almond, Goldman Sachs'tan ayrıldıktan sonra 2021 yılında Ondo'yu kurdu ve projeyi ABD hazine tahvilleri gibi geleneksel varlıkları zincir üzerine taşıyan OUSG ve USDY gibi ürünlerle büyüttü. Onun liderliğinde Ondo, tokenize gerçek dünya varlıkları alanının en büyük oyuncularından biri haline geldi. Burada üzücü bir gelişmeyi de maalesef paylaşmam gerekiyor. Nathan Almond 25 Mayıs'ta beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Ondo Finance bunu resmi açıklamayla duyurdu ve şirketin başkanı Jan de Bot CEO olarak göreve geldi. Ekip Nathan Almond'un vizyonunu sürdürme sözü verdi ve o günden bu yana proje büyümeye devam ediyor. BlackRock entegrasyonu, yeni zincir gelişmeleri ve Ondo Global Market gibi ürünler yol haritasında kalmaya devam ediyor. Şimdi projenin ne yaptığına kısaca bir bakalım. Ondo Finance gerçek dünya varlıklarını, yani örnek vermek gerekirse hazine tahvillerini, para piyasası fonlarını, hatta hisse senetleri gibi geleneksel finans ürünlerini blok zincire taşıyan bir protokol. Buna RWA diyoruz, yani Real World Assets. Buradaki amaç kripto tarafındaki insanlara düşük riskli, getiri sağlayan varlıklara zincir üzerinden erişim sunmak, kurumların da bu sisteme güvenli bir şekilde girmesini sağlamak. Projeye geçmeden önce Ondo'nun ekonomisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yakma teklifini anlamlandırmak için çok önemli. Ondo'nun toplam arzı 10 milyar token. Şu anda bunun yaklaşık %48'i yani 4.87 milyar token dolaşımda. Geri kalan %51'lik kısım ise hala kilitli ve zamanla açılacak. Bu dağılımın en büyük payı yani %52'si topluluk tahsisatına ayrılmış durumda. Geri kalanı ise vakıf, özel yatırımcılar ve halka arz katılımcıları arasında bölüşülüyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir tarih var. 18 Ocak 2027'de toplam arzının yaklaşık %17'sine denk gelen büyük bir kilit açılımı gerçekleşecek. Bu mevcut piyasa değerinin yaklaşık 1/3 büyüklüğünde bir arz artışı demek. Yani ileride potansiyel bir satış baskısı kaynağı oluşturuyor. İşte tam bu noktada şu anki yakma teklifi devreye giriyor. Ekip gelecekteki bu arz artışını bir nebze dengelemek için şimdi arzın %10'unu yakmaya teklif ediyor. Yani bu iki gelişme aslında birbiriyle doğrudan bağlantılı. Ve işte tam burada son bir haftada peş peşe gelen haberlere bakalım. Çünkü bu videonun çekmemin sebebi tam da bu yoğunluk. Birincisi 16-17 Temmuz'da Ondo, Japonya'nın önde gelen finans holdingi SBI Group ile stratejik bir ortaklık duyurdu. Amaç Japonya hisse senetlerini tokenize etmek ve bunları SBI'ın 250 milyar dolarlık ekosistemi üzerinde dağıtmak. Bu haber sonrası Ondo fiyatı tek günde %15 yükseldi. İkinci, Ondo, DTCC yani Amerika'nın merkezi takas kuruluşu destekli ilk tokenize hisse senetlerini piyasaya sürdü. Circle'ın hissesi ve SPDR S&P 500 ETF'i zincir üzerinde Circle 10 ve SPY 10 olarak temsil etmeye başladı. Bunlar gerçek hisselerle birebir bağlantılı, yani izlenebilir tokenlar. Üçüncüsü, bu DTCC girişiminde Ondo yalnız değil. BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Nasdaq ve New York Menkul Kıymetler Borsası da bu inisiyatifin içinde. DTCC'nin 2025'te işlediği işlem hacmi 4.7 katrilyon dolar civarında. Yani burada konuşulan deneysel değil, devasa bir altyapı. Dördüncüsü ise 1.7 trilyon dolar yöneten Franklin Templeton ile işbirliği yapıldı. 5 tane Franklin Templeton fonunun tokenize edilmesi hedefleniyor. Son olarak da beşincisi, Ondo, Tokyo'da düzenlenen WebEx 2026 etkinliğinde SBI On-Chain ile bir panelde yer aldı. Bu da Asya piyasalarındaki büyüme hedefinin bir başka işareti. Tüm bu haberlerin ortak noktası şu: Ondo artık sadece kripto topluluğun konuştuğu bir proje değil. Geleneksel finansın en büyük isimleri tarafından da çok ciddi alınıyor. Şimdi biraz fiyattan bahsedelim. Ondo şu anda 0.40 dolar. Bu SBI Group haberinin geldiği 16 Temmuz'daki 0.32 dolar seviyesinden belirgin bir yükseliş. Yani son bir haftada %20'nin üzerinde bir artış söz konusu. Burada çok net bir şey söylemek istiyorum. Bu yükseliş
somut ortaklık haberiyle destekleniyor. Sadece spekülasyon değil. Ama yine de kripto dünyasında haberler pozitif olsa bile fiyat her zaman aynı yönde hareket etmeyebilir. Kar satışları, genel piyasa koşulları ve yaklaşan token kilit açılımları gibi faktörler de söz konusu. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Eğer toparlayacak olursak, Ondo kurucusunun trajik kaybına rağmen büyümeye devam eden, son bir haftada SBI, DTCC ve Franklin Templeton gibi devlerle ard arda ortaklıklar duyuran ve şimdi de 25 Temmuz'da sonuçlanacak bir token yakma oylamasıyla gündemde olan bir proje. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi araştırmalarımı ve piyasadaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. Peki sence bu yakma teklifi kabul edilir mi? Edilirse fiyata etkisi ne olur? Yorumlarda buluşalım. Her yorumu okuyup tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Çünkü desteğin benim için gerçekten çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.